hem maddi olarak hem askeri olarak hem prestij olarak, diplomatik olarak Sovyetler Birliği yenildi. Yenilmez denilen Kızıl Ordu. Nasıl çekildiler hocam? Amerika'nın müdahalesi aslında Sovyetlerin yenilgiyi hissettikleri zamandadır. Oyuncaklar atıyorlardı uçaklardan. Oyuncak mayın diyelim. Çocuklar onlarla oynarken patlıyordu. Huzurlarını falan kaybediyorlardı. Küresel krizler, bölgesel çatışmalar, uluslararası kamuoyunun merakla takip ettiği güncel olaylar. İlgi çekici meseleleri ayrıntılı analizlerle ele alıyorum ve özel röportajlar yapıyorum. Özgün içeriklerimizi kaçırmamak için GZT YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. İngilizler, Sovyetler, ardından da Amerika Birleşik Devletleri aslında böyle süper güçler olarak adlandırabileceğimiz büyük ordulara sahip güçlerin bir türlü kazanamadığı, işgal edemediği bir topraktan bahsedeceğiz. Afganistan, İmparatorluklar Mezarlığı olarak adlandırılıyor. Peki neden İmparatorluklar Mezarlığı? Afganistan geldiği konum itibariyle bir kara ülkesi şu an. Bir taraftan kuzeyden Orta Asya ülkeleriyle çevrili, batıdan İran, doğu, güneydoğu ve kuzeydoğudan Pakistan. Çin'le böyle 70 kilometrelik bir sınırı var. Daha doğrusu bizim Doğu Türkistan'la 70 kilometrelik bir sınırı. Önceki dönemlerde bir imparatorluk idi. Afganlılar İran'daki şahlığı ele geçirdiler. Hatta bizim Irak üzerinden Osmanlı Devleti ile de savaştılar. Yani bilinen konular değil bunlar. Ama daha sonra özellikle de büyük oyun olarak ifade ettiğimiz, yani o dönemin Soğuk Savaşı diye ifade edebiliriz. O dönemin iki süper gücü, bir tanesi İngiliz kolonyal gücü, diğeri de Çarlık Rusyası. Kuzeyden güneye doğru iniyor ve bugünkü Orta Asya Cumhuriyetlerini ele geçiriyor. Afganistan sınırına dayanıyor. Diğer taraftan da İngilizler Hint alt kıtasından kuzeye doğru Afganistan'a dayanıyorlar. Dolayısıyla Afganistan bir arada kalıyor. Ama Afganların şöyle bir özelliği var. Kavimler göçü yolları üzerindeki bir ülke, bir coğrafya, geçiş noktası yani. Dolayısıyla Afgan halkı buna alışmış durumda. Yani kendisinden daha güçlü ordular geliyorlar. Bir dönem hakimiyet tesis etmeye çalışıyorlar. Ama Afganlar bunu sabırla karşılayıp, zamana yayıp, mümkün olduğunca işgalci güçleri kanatıp neticede kendi ülkelerini terk ettirmeye mecbur ediyorlar. Tarih boyunca bu şekilde. İngilizlerle başlamıyor. Afganlar bunu İskender'e kadar götürüyorlar. Hatta İskender'in belgeselleri falan var. Onları da yaparsanız orada mağlup ettiklerini söylüyorlar. Yani İngilizlerin birkaç dönem Afganlarla savaşları var, birkaç tane. Bir tanesinde mesela Afganlar 15 binden fazla bir İngiliz ordusunu yok ediyorlar tamamen. Sadece bir tanesi bırakıyorlar, o da gitsin anlatsın diye. Mesela bu tarihte önemli bir nokta. Daha sonra İngilizlerle anlaşıyorlar ve bugünkü Hindistan, Afganistan, Pakistan sınırı oluşuyor. Bu da ayrı bir mesele aslında. Hindistan'la Pakistan arasında Durant hattı meselesi diye biliyoruz. Pakistan açısından bir milli güvenlik meselesi. Ama Pakistanlılar, Afganlar bu sınırı hiç tanımadılar. Mesela Taliban'a Pakistan destek çıktı. Ama yine de şimdi araları bozuk çünkü bu hattan dolayı bizim Peştunlar diye ifade ettiğimiz yani etnik grubu ikiye böldü. Ama bizim yani süper güçlerin mezarlığı olduğunu özellikle bizzat gördüğümüz ve yaşadığımız bir Sovyet işgali dönemi var. Sovyet işgali 27 Aralık 1979'dan 15 Şubat 1989'a kadar sürdü. Zaten 15 Şubat'ta yıl dönümüydü. Geri çekildiler yani. Karadan birliklerini çektiler. Ruslar için ölümcül oldu. Neden? Afganistan'da yenildikten sonra ki o döneme kadar işte Kızıl Ordu yenilemez falan deniliyordu. Yenilgiyi tattılar ve geri çekildiklerinde Sovyetler Birliği çözüldü ve bitti. Ve Sovyetler Birliği'nden onlarca bağımsız ülke çıktı. Bu ülkelerin aslında Afganistan'a bir şükran borçları var. Bunu söylememiz lazım. Çünkü önemli bir etkendi. Yani hem maddi olarak hem askeri olarak hem prestij olarak, diplomatik olarak Sovyetler Birliği yenildi. Tabii o yani Afgan cihadı olarak ifade ettiğimiz Afgan halkının direnişine dışarıdan bazı destekleri de oldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri bunu kendisine mal etmek istiyor. Ya biz yardım ettik falan diyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki direnişe yardımı geç dönemlerdedir. Zaten son dönemlerde oluyor değil mi hocam? Evet, son dönemler. Yani yanlış bir algı var. Amerika'nın müdahalesi aslında Sovyetlerin yenilgiyi hissettikleri zamandadır. Yani onlar son dönemde işte Stinger füzeleri vermişlerdir yerden havaya. Ama savaş içerisinde taraflar yani karşı tarafın silahını gördüklerinde kendi tedbirlerini alıyorlar. Yani o Amerika'nın tamamen bu savaşı kendisine kazanıldığını kendisine mal etmesi için bir algı yönetimidir. Onu söylememiz lazım. Sovyetler yenildiler.
mezar oldu, bataklık oldu. Ardından da hep birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ni izledik. Yani 20 yıllık bir işgal süreci vardı. 20 yıl devam etti. Hocam neden bu kadar uzun sürdü peki? Yani 20 yıllık bir süreden bahsediyoruz. Evet. Afganistan'ın hangi avantajları vardı? Algılar veya kuramlar biraz farklılaştı. Önceki dönemde bu hava unsurları bu kadar çok kullanılmıyordu. Dolayısıyla yüksek yerlerin önemi vardı. Yüksek yerlerde gözetleme istasyonları yapılırdı. O gözetleme istasyonlarıyla, radarlarla işte hasım ülkeler kontrol edilirdi. Afganistan'ın böyle bir özelliği var. Dünyanın damı diye bilinir. Yani Hindikuş Dağları, Himalayaların başladığı noktadır. Afganistan'dan şöyle çevrenize baktığınız zaman güneyde Pakistan vardır, nükleer güç. Batıda İran vardır, nükleer güç olmaya çalışan bir ülke. Kuzeye baktığınız zaman Rusya vardır, nükleer güç. Doğuya baktığınız zaman Çin vardır, nükleer güç. Oldukça stratejik bir konuma sahip. Orada olan birisi özellikle Vahan Kıstağı dediğimiz yani Çin'le sınır olan bölgeden içeriye doğru herhalde zannediyorum 500-600 kilometrelik bölüm oldukça yüksek bir bölge. 3-4 kilometre rakıma sahip bölgeler. Öyle bir özelliği vardı. Bu bir taraf. Diğer taraftan Afganistan'a giren gerek Ruslar olsun gerek Amerikalılar olsun jeolojik araştırmalar da yaptılar. Embedded jeologlar aracılığıyla Afganistan'ın haritalarını çıkardılar. Amerikalılar geldiklerinde Rus haritalarından da hareket ederek bir tabii kaynak haritası veya envanteri çıkardılar. Oradan Afganistan'ın trilyonlarca dolara varan özellikle mesela nadir metallerden lityum. Lityumun en büyük kaynağının olduğu, çok büyük bakır rezervlerinin olduğu, yine aynı şekilde uranyum ve diğer işte tabii kaynaklar açısından zengin bir ülkeydi. Ama tutunamadılar çünkü 20 yıl devam eden bir şey oldu. Direniş oldu Taliban tarafından. 20 yıl sonunda da hep birlikte izledik nasıl kaçıp gittiklerini. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri için de bir mezarlık oldu. Şu an yani Amerika Birleşik Devletleri ölmedi. Ama bilemeyiz. Savaşların ileriye doğru çok büyük masrafları var. Amerika Birleşik Devletleri zaten borçlanarak bu faaliyetleri yürüttü. Ama ölen insanlar oldu, yaralanan bir sürü insan oldu. Amerika'yı çok büyük etkileyen bir şey. Yani bundan sonra da ben yani Çin'in özellikle ya da Hindistan'ın yolunun buradan geçeceğini düşünüyorum. Evet hocam, şunu sormak istiyorum. Sovyetler Afganistan'ı neden işgal etti? Evet, yani o dönem Soğuk Savaş dönemiydi. Almanya'yı, Japonya'yı ve onlarla ittifak olan ülkeleri yenen Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve onların yanındaki İngiltere, Fransa yeni bir dünya düzeni oluşturdular. Dünyayı paylaştılar ve her birisi kendi tarafından Soğuk Savaş döneminde zaman zaman bizim o proxy savaşları dediğimiz vekalet savaşları veriyorlardı. Kendi içerisinde genişliyorlardı. Sovyetler Birliği'nin ya da Çarlık Rusyası'nın genişleme stratejisi biraz farklı. Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan deniz aşırı bir hakimiyet oluşturuyordu. Deniz güçleri üzerinden ama Sovyetler Birliği zaten büyük bir dünyanın en büyük ülkesiydi. İçerisinde birçok uydu devletler vardı. Sovyet cumhuriyetleri diyelim. Aynı zamanda da genişlemesini sürdürüyordu. Bu genişleme politikasının bir parçası ya da daha teknik bir tabirle sıcak sulara ulaşma çabası vardı. Tabii bu bir yayılmacı bir özelliği de vardı. Afganistan'a da bu amaçlardan bir tanesi. Ama bunu biraz öne çeken bir faktör de vardı. 1950'li yıllarda Sovyetler Birliği Afganistan'a oldukça büyük yatırımlar yaptı. Ama ilerleyen dönemlerde bir komünist darbe de yaptırdı 1978 yılında. Ama Afganistan halkı buna karşı çıktı. Biraz muhafazakar, oldukça muhafazakar bir toplum. Bu komünist bir rejimin geliyor olması halkı ayaklandırdı. Tabii bu ayaklanmaya Amerika Birleşik Devletleri ki o zaman Sovyetler Birliği'nin rakibiydi. Aralarında da tabii bir kamplaşma vardı. Yani bir tarafta Varşova Paktı, bir tarafta NATO Paktı. Onlar bunu bir fırsat gördüler ve Sovyetler Birliği'ni Afganistan'da bir batağa çekmesini istediler ama bunu şöyle gördüler. İlk başlarda Afganların Kızıl Ordu'ya direneceklerini tahmin etmiyorlardı. Ama ne zaman ki Afganistan direnişi kendisini ispat etti, onlar da ilgi duymaya başladılar. Çünkü kendileri savaş vermeden büyük bir rakiplerine büyük bir zarar verdireceklerdi. Komünist rejimin Afganistan'daki başarılı olmaması ve hatta ona direnen güçlerin gitgide güçlenmesi ve kuşatmaya başlaması bir yerde Sovyetler Birliği'nin yıllardır yatırım yaptığı bir
bölgenin eline gitmesi manasına gelecekti. O yüzden 27 Aralık 1979'da bizzat müdahale ettiler. O zaman Hafızullah Emin diye birisi vardı devlet başkanı olarak. Geldiler, onu bir darbeyle düşürdüler ve Babrak Karmal denen kendi kuklalarını iş başına getirdiler. Ve böylece Sovyetler Birliği'nin Afganistan'daki 10 yıllık savaşının önü de açılmış oldu. Peki savaş nasıl sürdü? Neler yaptılar Afgan topraklarında? Yani 10 yıllık bir savaş sürdü. Tabii genellikle özellikle Afgan halkının bizzat inisiyatifiyle olan bir şeydi. Çünkü Afganistan'ın her tarafında Kızıl Ordu'ya karşı direnişler baş gösterdi. Zaten Afganistan da böyle bir gerilla faaliyeti yürütmeye uygun bir ülke. Her yerde, yani tarihsel olarak da biraz önce ifade etmiştim, bu tür direnişlere hazırlar. Yani rakip ne kadar güçlü olursa olsun zamana yayıp ne kadar fazla kanatabiliyorlarsa işgalcileri o kadar kanatıp zamanla da onların çıkmasını sağlamak. Bu politika o zaman da sürdü. Neticede yani fazla geçmeden 79'da işgale yeltendiler dedim. Fazla geçmeden Sovyetler Afganistan'da bir batağa saplandıklarını anladılar. 1983 yılında dolaylı Cenevre müzakereleri başladı. Afganistan'dan Rusların nasıl çıkacağıyla ilgili olarak. Soğuk Savaş'ın en büyük askeri gücü, nükleer bir güç, işte yenilgi tatmamış bir Kızıl Ordu. Bütün bunlar itibar sarsılmasına da yol açacaktı. Dolayısıyla Afganistan'dan itibarlı ve prestijli bir şekilde nasıl çıkabiliriz? Hesabını yaptılar. Cenevre'de görüşmeler başladı. Dolaylı görüşmelerdi. Mücahitler o dönem temsil edilmiyorlardı. Pakistan görüşmelere katılıyor. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, Birleşmiş Milletler ve Pakistan bir çekilme yol haritası üzerinde konuştular. 15 Şubat 1989'da da Ruslar ayrıldılar ama bu dönemde yani kontrolle geçirmeye çalıştılar. Yani yoğun bombardımanlar falan vardı. Afganlar ellerinde ilk dönemlerde basit silahlarla bu mücadeleyi yürüttüler ama daha sonraki dönemde İstinger füzeleri de dahil verilmeye başlandı. Ama yoğunluk olarak işte ilk başlarda oradaki halk, Afganistan halkı Sovyetleri perişan etmeyi başarmıştı. Çok büyük bir yıkım oldu Afganistan açısından. 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Yani bunu şeyde de, Filistin'de de gördük. Böyle oyuncaklar atıyorlardı uçaklardan. Oyuncak mayın diyelim. Çocuklar onlarla oynarken patlıyordu. Uzuvlarını falan kaybediyorlardı. Ama başarılı olamadılar. Yani yerleşim yerlerinde falan da sıkıntılar oldu. Yani 6-7 milyon insan aynen Suriye'de olduğu gibi göç etmek durumunda kaldı. Yani milyonlarca insan iç göç mağduru oldu ve bunun etkileri bugüne kadar devam ediyor. Çünkü bu sığınmacılar halen Pakistan'da da varlar, İran'da da varlar, diğer ülkelerde de varlar. Neticede büyük zarar oldu, Afgan halkına oldu ama Sovyetler Birliği çekildi. Afganistan'da ölümcül bir yara aldı ve neticede de çöktü. Evet, iki tarafta yara aldı aslında. Evet. Dediğiniz gibi. Yenilmez denilen Kızıl Ordu. Nasıl çekildiler hocam? O dönem tabii bir mozaik olması gerekir Sovyetler ordusu içerisinde. Çünkü Doğu Avrupa'dan Orta Asya'ya kadar, Kafkaslara kadar birçok ülkeden asker devşiriyorlardı. Hatta savaş esnasında Müslüman unsurlar Sovyet ordusundan mücahitlerin safına geçenler de oldu. Çünkü onların Müslüman olduklarını gördüler. Sahada bir hezimet yoktu. Bu savaşı sürdürmek de önemli bir şeydi. Yani 500, 600 bin, 700 bin belki askerden bahsediyoruz. Hem Amerikalılar için hem Sovyetler Birliği için Afganistan'da görev yapan yüz binlerce asker oldu. Bunlardan Sovyetler Birliği'nin 14 bin, yani 15 bine yakın Sovyetler Birliği asker kaybetti. Ekonomik yük daha büyüktü ama en büyük yük prestijdi. Çünkü Sovyetler Birliği'nin ve Kızıl Ordu'nun yenilemez olduğu efsanesi Afganistan'da tarihe karıştı. Evet, Soğuk Savaş'ın aslında son büyük silahlı çatışması da bu topraklarda yaşandı. Hocam bir de şunu sormak isterim çok kısa. Amerika'nın çekilmesiyle Sovyetlerin çekilmesi böyle o görüntü, çünkü Amerika'nın çekilmesi de 2 yıl önce. Karşılaştırdığınız zaman o görüntüde siz ne düşünüyorsunuz? O dönemde bir Soğuk Savaş vardı, 2 tane büyük güç vardı. Her ne kadar Sovyetler Birliği en büyük güç olsa da onlar bir anlaşma çerçevesinde, yani o zaman negatif simetri diye bir durum üzerinde anlaştılar. Negatif simetri şuydu: taraflar kendi vekalet savaşını veren taraflara silah yardımını keseceklerdi.
Ve bu anlaşma çerçevesinde Kızıl Ordu geldiği gibi zaten hani hava unsurlarında kullandılar. Ama bir dostluk köprüsü diyorlar. Amuderya, Ceyhun Nehri üzerinde bir köprü var. Oradan çekip gittiler. Amerika Birleşik Devletleri'nin uçakların dolu dolu kaçarcasına ve insanların uçaktan düştükleri görüntüler yoktu. Bu aslında ileride çok daha uzun bir şekilde konuşulacaktır. Kaldı ki Amerika Birleşik Devletleri'nin hani İngilizce engagement dediğimiz oradaki savaş sürecinde Sovyetlerden daha fazla engaje oldular savaş bölgelerine. Buna rağmen ve Amerika'nın elindeki, işgalindeki kullandığı enstrümanlar çok daha güçlüydü Sovyetlere göre. Çünkü teknik gelişmişti, dronlar yani SİHA'lar ortaya çıkmıştı, işte füzeler daha da geliştirilmişti. Bütün bunlara rağmen ve 20 yıl yani Ruslar kıllık edip çekildiler. Gerçi dağılmaktan kurtulamadılar. Trilyon dolarlara ulaşan bir masraf var. Onun ardından da yani rezil bir halde yani nasıl söyleyeyim yenilmiş bir halde Afganistan'dan çekildiler. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Hem maddi olarak hem askeri olarak hem prestij olarak, diplomatik olarak Sovyetler Birliği yenildi. Yenilmez denilen Kızıl Ordu. Nasıl çekildiler hocam? Amerika'nın müdahalesi aslında